Yıl 1999. Kişisel web sitenizi yapmak istiyorsunuz. ccb.net uzantılı site adresiniz hazır. Peki tasarımı nasıl yapacaksınız? 90'ların sonunda 2000'lerin başında yaygın olarak kullanılan web geliştirme araçlarından Microsoft Frontpage'i inceliyoruz. Aslında bu video 25 yıl öncesinden aklımda kalanları bir hatırlama çabası niteliğinde. Daha önceden bildiğim ama unutmuş olduğum birçok özelliği belki bu videoda sizlerle beraber ben de görüyor olacağım. Front page'de yeni bir web oluşturalım. Şöyle, buradaki taslaklardan, bize sunduğu taslaklardan empty web'i seçebiliriz. Seçtik ve gördüğünüz gibi burada web sitemizin, projemizin içinde herhangi bir dosya yok. File new page diyerek yeni bir page ekleyebiliriz. Bu da işte yine bize front page'in sunduğu taslaklar var. Bu arada ben front page 2000 sürümünü kullanıyorum. Çünkü front page 2000 front page 98'e göre biraz daha derli toplu. O yüzden front page 2000 üzerinden bu incelemeyi yapmayı tercih ettim. Burada 3 tane sekme görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada tek sayfa taslaklar olduğu gibi burada üzerinde belki konuşmaktan zevk duyabileceğimiz bir frames bölümümüz var. Frame'ler ve frame setler 90'lar gerçekten tam bir nostaljisi. Çünkü artık günümüzde modern web'de HTML5 spesifikasyonunda frame ve frame setler kaldırıldı. Ancak 90'larda çok çok sık kullanılıyordu. Mesela ben de yaptığım hobi sitelerinde veya müşteri sitelerinde o dönem mutlaka bir frame taslağı kullanırdım. Ve bu da üstte header, solda sidebar ve ortada content olacak şekilde şu anda ekranda gördüğünüz taslak olurdu. Şimdi biz de nostalji yerini bulsun diye bu taslağı oluşturarak şöyle bir başlayalım. Peki frame'ler HTML5 spesifikasyonundan neden kaldırıldı? Güvenlik problemleri vardı, modern web mimarisiyle uyuşmayan yönleri vardı, arama motorlarında indekslenmesi sıkıntılıydı. Evet, biz web sitemizi tasarlamaya devam edelim. Mesela header kısmına şöyle bir aldığımız CCBNet'ten almış olduğumuz bir adresimiz olsun. Şunu şuraya yazalım. O dönemin standartları için gayet güzel bir subdomain'di bu. Şöyle biraz şekiller verelim. Default font, normal, heading 2 diyelim mesela. Bunun bir kaynak koduna bakalım. Ne yapmış? H2 Align Center B şeklinde bir HTML yapmış. Şurada da bizim menümüz olduğunu varsayalım. Ana sayfa, işte hakkımda iletişim diyelim mesela. Bunlara bir link verelim. Bakalım nasıl yapacağız. Hyperlink bölümünden diyor ki nereye vermek istiyorsun diyor. Tabii burada biz frame'lerle çalıştığımız için sidebar'dan target'ı yani hedefi content'e olacak şekilde bir linkleme yapmamız gerekiyor. Bununla şu anda ben çok vakit kaybetmek istemiyorum. O yüzden şunu şöyle biz URL'i şöyle yapıp geçebiliriz. Content kısmına da hoş geldiniz yazalım mesela. Ve buraya bir imaj ekleyelim. Insert picture. Şu anda bu bilgisayarda bir görsel hazırlamadım. O yüzden front page'in clipart kütüphanesinden bir şeyler bakalım. Yani bu clipartları gerçekten kullanıyordunuz zamanında ve hiç de göze batmıyordu. Şöyle bir bakalım. Bunu mesela seçelim. Ne diyelim? Insert clip diyelim mesela. Gayet güzel bir clipart eklemiş olduk. Bunun bir kaynak koduna bakalım nasıl yapmış. Hoş geldinizi P içinde almış. Bunu img border 0 şeklinde vermiş. SRC vermiş. Width ve height değerlerine yine attribute olarak
vermiş. Sitemize ekleyebileceğimiz başka bakalım neler var. Bir hatırlamış olalım. Horizontal line zaten şu anda da kullandığımız bir element. Date and time, components. Şimdi burası biraz front page'in eğlenceli kısımlarından. Ondan önce başka neler var bir bakalım. Komponente geleceğim. Form elementleri ekleyebiliyoruz. Mesela bir checkbox ekleyelim buraya. Butonları ile beraber form etiketiyle beraber eklediğini tahmin ediyorum. Öyle yapmış. Form metot, post, action ve bot self vesaire. Şimdi burada gördüğünüz webbot yorum içindeki webbot satırları nedir? Front page extensions denilen bir uzantısına ait kodlar. Bu front page server extensions sunucuya kuruluyordu. IIS server'a veya Apache web server'a kuruluyordu. Sizin web siteniz için sunucu tabanlı bazı istekleri karşılayabiliyordu. Mesela bizim şu yukarıda az önce gördüğümüz komponent kısmında hit counter bölümü var. Şimdi mesela biz web sitemize hit counter eklesek hit counter global bir değişken olacak. Yani kullanıcının tarayıcısında saklayamazsın. Sunucuda saklamanız lazım. Ama biz sunucu tabanlı bir web sitesi yapmıyoruz. Statik HTML web sitesi yapıyoruz. Dolayısıyla front page bu açığı kapatmak için front page server extensions'ı o zaman duyurdu. Yani dedi ki bu front page server extensions'ı al sunucuna kur ve bu webbot direktifleriyle vesaireyle çok basit şekilde sunucu tabanlı işleri de yapabilirsin dedi. Mesela şurada hit counter'a bakalım. 90'larda web sitelerinde hit counter'lar çok sık kullanılan şeylerdi ve çok da önemliydi. Yani biz bunları günlük, saatlik takip ederdik. O zamanlar böyle bir spam trafiği de yoktu. Yani buradaki hitleri arttıran hitler gerçekten unique, gerçek visitor'lardı. Bugün sanıyorum bir modern bir web sitesine bir hit counter koysanız bunun %90'ından belki fazlası botlar tarafından oluşturulacaktır. Şimdi mesela şöyle bir hit counter'ı web sitemize ekleyelim. Tasarım bölümünde herhangi bir şey göremiyoruz. Çünkü bu bileşenin komponentin çalışması için front page server extensions'a ihtiyaç var. Hatta bunu biz preview dediğimizde de göremeyeceğiz. Bizim bunu publish etmemiz gerekiyor. Nereye? Ya IIS server'a ya da front page server extensions tanımlı bir Apache sunucuya bizim bunu publish etmemiz gerekiyor. Ama front page kendi içinde bir küçük bir web sunucusuyla geliyor. Biz bunu publish ederek biraz sonra çalıştığını da göreceğiz. Ama bence şunun bir kaynak kodlarına bakalım. İlginç. Mesela demiş ki bot hit counter demiş. Bir takım attribute'ler kullanmış kendi içinde. Reset value 0 vesaire. Burada benim dikkatimi çeken şey PHP 1 ve 2'nin sintaksi yani söz dizimi aslında buna çok benzerdi. Dolayısıyla ben Microsoft'un FPS'yi yani Microsoft Front Page Extensions'ı tasarlarken PHP'nin ilk sürümünün söz diziminden biraz esinlendiğini düşünüyorum. Diğer nesnelere bakalım. Daha sonra web sitemizi publish edip bu bileşenlerin çalıştığını görürüz. Neler varmış? Database var. Database'e girmeyelim çünkü orada işler daha karışabilir. Advanced var. Java applet ekleyebiliyoruz. Plugin ekleyebiliyoruz. Ve ActiveX ekleyebiliyoruz. Şimdi bilen arkadaşlar için bir hatırlatma, bilmeyenler için de kısa bir bilgi niteliğinde. ActiveX nedir? ActiveX Microsoft'un zamanında web tarayıcıdan Windows'a ait nesneleri, işletim sistemine ait nesneleri direkt kullanımına izin veren bir teknolojiydi. ActiveX o kadar büyük bir güvenlik açığıydı ki e, bir web sitesinden sitenize giren bir kullanıcının bilgisayarında tam yetkiyle her şeyi yapabilmenize olanak sağlıyordu. Dosyalarına erişmekten tutun da registry'de
değişikliklere kadar her şeyi yapabiliyordunuz. Front page bize burada bu işletim sisteminde yüklü olan DLL'leri veya kod nesnelerini bana gösteriyor. Mesela Microsoft Tapstrip Control diye paylaşımlı bir nesne varmış. Ben bunu web siteme ekleyebiliyorum. Burada gördüğünüz şey aslında Windows'un, yani benim şu anda kullandığım işletim sistemine ait bir bileşen. Microsoft bu ActiveX'in korkunç bir güvenlik açığı olduğunu çok yıllar sonra fark etti ve apar topar piyasadan kaldırdı, ama kullanıcılara verilen zarar çoktan gerçekleşmişti. Bakalım daha neler varmış. Insert, File, Bookmark, Hyperlink vesaire. Format kısmında çok basit seviyede CSS desteği var. Yani CSS sınıfları oluşturabiliyorsunuz, cluster oluşturabiliyorsunuz ve bunları atayabiliyorsunuz. Ama varsayılan olarak herhangi bir şey üzerinde düzenleme yaptığınızda bunu CSS'le değil de inline HTML olarak kendisi yapıyor. Şurada göreceksiniz zaten ne yapmış. Ben bir biçimlendirme uyguladığım zaman font face, yine bugün kullanılmayan bir attribute, font face size şeklinde bunu biçimlendirmiş. Devam edelim bakalım. Tools'ta neler var? Options ne yapıyor bakalım. Startup. Bu front page'in options'ı. Bu çok bizi ilgilendiren bir şey değil. Page options. Burada da yine aslında front page'in sayfa ayarları, yani bizim web sitemizin ayarları değil de sanırım sayfa ayarlarına alakalı şeyler. Buradan da çıkalım. Web settings'e gelelim. Evet. Burada bazı bizim web projemizle alakalı bazı şeyleri ayarlayabiliyoruz. Client olarak JavaScript mi kullanacaksın, VB-script mi kullanacaksın diye soruyor. VB-script ne derseniz yine Microsoft'un bir istemci tarafında bir dil metik geliştirme girişimiydi. Başarısız oldu. Neyse ki başarısız oldu. Language kısmında default page encoding bölümü var. Burayı değiştirdiğimizde sanıyorum şuradaki şu kısım değişiyordur diye tahmin ediyorum. Header kısmında şu charset kısmı değişiyor diye tahmin ediyorum. Page options'a da geçtik. Table ekleyebiliyorsunuz. 90'larda tablolar çok sık kullanılıyordu. Hatta tablolar tasarımı, yani layout'u oluşturmak için kullanılıyordu. Yani bir veri listemeden ziyade. Dolayısıyla tablo önemliydi. Burada insert table dediğimiz zaman işte bize bir takım özellikler de soruyor. Bu özelliklerde table'ı buraya ekleyebiliyorsunuz. Yine burada frame'lerle alakalı bir menü var. Anladığım kadarıyla içinde bulunduğunuz frame'i split edebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Ayrı bir sayfada açıyor vesaire vesaire. Free Properties'te ne varmış ona bakalım. Initial page, content, HTML, frame size, width, height vesaire vesaire vesaire. Şimdi bu webimizi bir publish edelim ve az önce bahsettiğimiz, eklediğimiz sheet counter'ın bir çalıştığını görelim. Şurada bir publish butonumuz var. Publish web diyor. Eğer localhost yazarsam front page kendi içindeki dahili web sunucusuna çalıştıracak ve orada bu siteyi publish edecek. Evet, şu anda publish ediyor. Zaten bir şeyler var diyor. Replace edeyim mi diyor. Hiç sorun yok, edebilirsin. Do not replace navigation. Evet, replace navigation senin. Evet. 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 Publish edilmiş web sitenizi şuradan görebilirsiniz. Evet. Bakın, görüyorsunuz. Front page editörünün içinde, hatta preview kısmında bile gözükmeyen hit counter'ımız burada gözüktü ve ben her sayfayı yenilediğimde
hit counter artıyor. Müthiş bir olay. Yani o dönem için güzel bir şeydi. Ben o dönem aynı zamanda PHP ve ASP 3.0 da yazıyordum. O yüzden Front Page Server Extensions'a hiç ihtiyacım olmadı ama kullananlar yoğunluktaydı. Diğer bir dipnotta Front Page Server Extensions'ın kendisi de çok önemli güvenlik açıkları barındırıyordu. Bu yüzden de yine Microsoft bu ürünü de kısa zamanda piyasadan kaldırdı. Şu soruyu soruyor olabilirsiniz. Front Page Server Extensions verileri nerede saklıyor? Biz bir veri tabanı oluşturmadık. Herhangi bir sunucu tarafında bir programlama yapmadık. FPSE kendi verilerini private isimli, alt çizgi private isimli bir klasörün içindeki dosyalarda saklıyor. Burada mesela CNT uzantılı dosya bizim aslında hit counter'ımızı tutuyor. Form results txt'te formdan gelen verileri tutuyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu private klasörü her ne kadar gizli olması gerekse de hackerlar tarafından directory traversal gibi metotlarla ulaşılabiliyordu. Bakalım başka özellikleri neler var diye şöyle bir göz gezdirelim. Mesela şu iletişim kısmına gelelim. Şurada bir DHTML toolbar'ı var. DHTML aslında arkadaşlar o dönemin tamamen bir pazarlama terimi. Dynamic HTML tahmin edeceğiniz üzere açılımı aslında nesnelerin JavaScript ile efektlendirilmesi. O belirli olaylara belirli efektlerin uygulanmasıydı. FrontPage kendi içinde çok basit şekilde DHTML desteği sunmuş. Mesela ben buna klik ettiğimde flyout olsun diyorum ve buradan da nereye doğru uçsun diye seçiyorum. To top right byword kelime bazında sağ üst köşeye doğru uçsun diyoruz. Kaydedelim bakalım uçacak mı? Preview diyelim. Uçmadı. Uçtu. Evet. Gördünüz mü bilmiyorum. Uçtu. O dönem için bunlar önemli ve güzel şeylerdi. Yani bugün web sitesine koyduğunuz zaman insanlar bu nedir diyebilir ama o dönem bir şeye tıklayınca bir şeyin oynaması, uçması güzel şeylerdi. Frontpage ile ilgili anılarınız varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Hepsini okuyacağım. Hepsine cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Benim nostalji yazılım paylaşımlarım devam edecek. Diğer yandan da her hafta yazılım geliştirme ile ilgili haberleri derlediğim bir düzenli bir bölümüm olacak. Dolayısıyla yazılım geliştirme ile ilgileniyorsanız bu kanalı takip etmek sizin için belki faydalı olabilir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.